Herkese merhabalar. Lezzet Sistem'e hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan çok nefis bir ıspanaklı gözleme tarifimiz var. Mayalı hamurdan yapıyoruz. Yumuşacık ve çok lezzetli oluyor. Kesinlikle denemelisiniz diyorum. Tarifimize geçmeden önce malzeme listesini ve ölçülerini açıklamalar kısmına yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Gözlemenin hamurunu yoğurmak için yoğurma kabına 200 mililitrelik bardakla 2 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı kuru maya, tel çırpıcıyla maya eriyene kadar karıştırıyorum. Üzerine 200 milimlik bardakla silme olacak şekilde 5 bardak unu ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tepeli tuzu ilave ediyorum. Ardından hamuru yoğurmaya başlıyorum. Önce su ile unu elimle karıştırıyorum. Hamuru yoğurmak için karıştırarak hamuru toparlıyorum. Sonradan su ve un ilavesi yapmıyorum. Hamurumuz tam ölçülü, tam kıvamında yumuşak bir hamur oluyor. Gözlemenin hamurunu güzelce yoğurursak fazla un kullanmadan hamurumuzu açmamız kolay olur. Mutlaka güzelce yoğuralım. Unu fazla kullanarak açılan yufkanın gözlemesi sert olur. Elimizle karıştırdığımız hamuru daha sonra toparlıyorum. Hamurumuz ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı, parlak bir hamur olacak. Ve bu yumuşaklıkta toparladığımız hamuru katlayarak ve yumruklayarak yoğuruyorum. Ele yapışmayan parlak hamuru yoğurduktan sonra üzerini kapatıyorum. Mayalanması için ılık ortamda yarım saat bekletiyoruz ve iç malzemesini hazırlamaya geçiyoruz. İç malzemesi için 1 kilo ıspanak kullanıyorum. Siz arzu ettiğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Önce ıspanakları bol suda birkaç kez yıkadım, ayıkladım. Suyunu süzdürdükten sonra ıspanakları bir bıçakla ince olacak şekilde doğruyorum. Gözlemenin içerisine kullanacağımız ıspanakları pişirmeden çiğ olarak hazırlıyorum. 1 kilo ıspanağı yıkayıp ayıkladıktan sonra ortalama bir 700 gram kadar ıspanağımız var. Ben ıspanakları bu şekilde hazırladım. Sizler arzu ederseniz taze soğan, peynir de ilave ederek damak tadınıza göre de hazırlayabilirsiniz. Doğradığım ıspanakların içerisine 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, son olarak 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum ve bir kaşıkla karıştırıyorum. Bu şekilde ıspanaklı iç malzemesini hazırlıyorum. Ispanaklı iç malzemeyi hazırladıktan sonra bir kenarda bekletiyoruz. Hamurumuza bakıyorum. Çok güzel mayalanmış. Hafif un serpiyorum. Hamurun maya kokusunu alıyoruz. Ardından un serptiğim tezgaha alıp rulo yapıyorum. Bir bıçakla eşit parçalara bölüyorum. Ben 10 tane beze yapıyorum. İstediğiniz ölçüde bezeler alabilirsiniz. Hazırladığım bezeleri bir tahtanın üzerine un serperek alıyorum. Kabuk tutmaması için de üzerine bir poşette buzdolabı poşetiyle kapatıyorum. Ve hamurumuzu açmaya geçiyoruz. Bezeleri bir 5-10 dakika dinlendirdikten sonra ilk yaptığım bezeyi alıyorum. Altına ve üzerine un serpiyorum. Bir oklavayla veya merdane ile ortalama servis tabağı büyüklüğünde açıyoruz. Yufkamız çok ince olursa iç malzemesini taşımaz. Kalın olursa da güzel olmaz. Bu incelikte, bu büyüklükte açıyorum.
Yufkanın üzerinde fazla unları çırpalım ki gözlemeler pişerken kuru olmasın. Açtığımız hamurları temiz bez üzerine serin. Üzerine tekrar bezle örtün, kurumasın. Pişirmek için birkaç tane içini yerleştiriyorum. Birkaç tane açtığım hamurun üzerine hazırladığım iç malzemeyi yarısına kadar yerleştiriyorum. Hamurun boş olan bölümünü malzemenin üzerine kapatıyorum ve D şeklini veriyoruz. Kenarlarına da parmaklarımla açılmaması için bastırıyorum. Bunları pişirdikten sonra kalanları da bu şekilde yapıyorum. Hamurun hepsini açıp içini yerleştirip bekletirsek ıspanaklar sulanır, hamur tezgaha yapışır. O yüzden birkaç tane hazırlıyorum. Pişirdikten sonra diğerlerini de açıp hazırlıyorum. Bu şekilde yaparsanız iyi olur. Pişirmek için teflon tava kullanıyoruz. Isınan tavaya fırçayla çok az yağ sürüyorum. Hazırladığım gözlemeyi ısınan tavaya alıyorum. Orta ateşte yakmadan kabarmaya başlayınca altını üstünü çevirerek ortalama 2-3 dakika kontrollü olarak pişiriyoruz. Pişerken pişen yüzeyin üzerine yağ sürüyorum. İki yüzünü birkaç kez çevirerek içini çekerek pişiriyoruz. Dilerseniz ıspanak yerine peynirli, patatesli, kıymalı veya arzu ettiğiniz diğer malzemeleri kullanarak da gözlemelerinizi hazırlayabilirsiniz. Pişen gözlemeleri kağıt havlu serileyip tahtanın üzerine alıyorum. Diğerlerini de bu şekilde pişiriyorum. Gördüğünüz gibi ıspanaklı gözlemeler birbirinden güzel, yumuşak ve çok lezzetli oldular. Pazar kahvaltılarınıza, çay saatlerinize bu güzel gözlemelerden yapabilirsiniz. Doku testine geçiyoruz. Ispanaklı gözlemeler yumuşak ve çok lezzetli oldular. Bir tanesini alıyorum. Bölüyorum, içine bakıyoruz. Ispanaklar pişmiş. Sizler de yumuşacık ıspanaklı gözleme yapmak isterseniz bu tarifimle yapabilirsiniz. Mutlaka bu güzel tarifi denemenizi öneriyorum. Deneyecekleri de şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.